Selamlar herkese. Her Yer 2 Bilet kanalından ben Niyazi. Ben Betül. Bugün Almanya romantik yol rotamızın ilk bölümünde sizlerle beraber Würzburg'u gezeceğiz. Arkadaşlar geziye başlamadan önce videomuzu beğenmeyi unutmayın. Aşağıdaki hesaplardan bizleri takip ederseniz mutlu oluruz. O zaman Würzburg gezisi başlasın. Fatih Premium Car Care sunar. Bu gezimizde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Nürnberg Havalimanı'na uçuyoruz. İnişimizin ardından kiraladığımız aracı teslim alıyor, Almanya romantik yol rotamızın ilk durağı olan Würzburg'a gidiyoruz. Ardından Rothenburg ob der Tauber, Dinkelsbühl, Nördlingen, Schwangau ve Füssen'i gezip Almanya romantik yol rotamızı tamamlıyoruz. Dönüş yolunda Ingolstadt Village'da kısa bir mola verip sonrasında Nürnberg'i keşfediyor ve gezimizi burada noktalıyoruz. Bu gezimizdeki Almanya'nın romantik yolu nedir, neresidir? 1950 yılında 2. Dünya Savaşı'nın ardından Almanya'nın tarihi ve kültürel mirasını yeniden dünyaya tanıtmak amacıyla oluşturulan yaklaşık 460 kilometrelik turistik bir rotadır. Güzergah Würzburg'dan başlayıp Füssen'deki dünyaca ünlü Neuschwanstein Şatosu'na kadar uzanır. Bu yol boyunca Orta Çağ'dan kalma surlarla çevrili kasabalar, görkemli saraylar, tarihi kaleler, üzüm bağları ve Bavyera'nın etkileyici doğal manzaraları ziyaretçileri karşılar. Rothenburg ob der Tauber, Dinkelsbühl, Nördlingen gibi şehirler yüzyıllardır büyük ölçüde korunmuş tarihi dokularıyla bu rotanın en dikkat çekici durakları arasında yer alır. Bugün romantik yol yalnızca Almanya'nın en ünlü turistik rotalarından biri değil, ülkenin tarihini, mimarisini ve kültürel mirasını tek bir yolculukta keşfetmenin en güzel yollarından biri olarak kabul ediliyor. Evet arkadaşlar, Würzburg'da kaldığımız otele geldik. O da bu şekilde ve bayağı geniş. Normalde bu kadar geniş bir otel odasına rastlamadık daha önce. Şöyle bir televizyonu da var. Dışarısını da göstereyim. Güneş vuruyor. Şeyler de bayağı temiz, nevresimler kontrol ettim. Banyosunu da göstereyim. Şu şekilde, bu da bayağı büyük. Gelirseniz eğer sizin de aklınızda bulunsun. Evet arkadaşlar, şimdi kaldığımız otelin restoran bölümüne geldik ve kahvaltılarımızı aldık. Biz bunları beğendik açıkçası. Şimdi bunları güzelce yiyip sonra gezmeye başlıyoruz. Evet arkadaşlar, şu an Rezidan Würzburg'a geldik. Şimdi gelin hep birlikte içeri gezelim. Arkadaşlar, sarayın bahçesinde çok güzel yürüyüş alanları var. Şimdi hep birlikte yürüyelim bakalım. Rezidans'in hemen arkasında uzanan saray bahçeleri, barok dönemin düzen ve estetik anlayışını en zarif şekilde yansıtan alanlardan biri. Düzgün çizilmiş yollar, özenle tasarlanmış çiçek düzenlemeleri, heykeller, süs havuzları sarayın görkemini açık havada da hissettiriyor. Burada yürürken mimari ile doğanın kusursuz uyumu bu alanı daha da özel kılıyor. Evet arkadaşlar, Rezidans Würzburg'daki önce gireceğimiz yer Hofkirche. Hadi gelin bakalım hep birlikte. Burası Hofkirche yani Saray Kilisesi. 18. yüzyılda Prens Piskoposların özel ibadet yeri olarak inşa edilen bu kilise halkın değil yalnızca saray sakinlerinin kullanımına açıktı. Hatta konumu da bilinçli olarak sarayın daha sakin bir bölümüne yerleştirildi. Amaç devlet törenlerinin ve saray yaşamının ihtişamından uzaklaşıp sessizce ibadet edebilecek özel bir alan oluşturmaktı. İçeri adım attığınızda ise barok sanatının en zarif örnekleriyle karşılaşıyorsunuz. Mermer sütunlar, altın işlemeler, tavan freskleri ve ince işçilik bu mekanı yalnızca bir ibadet yeri olmaktan çıkarıp adeta bir sanat eserine dönüştürüyor.
Belki de Hofkirche'yi özel yapan şey tam olarak bu. Sarayın ihtişamının tam ortasında yüzyıllardır huzurunu ve sessizliğini koruyan saklı bir köşe olması. Şimdi de kiliseden sonra saraya giriş yapıyoruz. Evet arkadaşlar, giriş ücreti 10 euro. Würzburg'un kalbinde yükselen Würzburg Residence yalnızca bir saray değil, Avrupa barok mimarisinin en görkemli eserlerinden biri olarak kabul ediliyor. İnşasına 1720 yılında dönemin Prens Piskoposu Johann Philipp Franz von Schönborn tarafından başlatılan saray, onun ikametgahı olarak inşa edildi ve tamamlanması yaklaşık 60 yıl sürdü. Sarayın en dikkat çekici bölümü ise İtalyan ressam Giovanni Battista Tiepolo tarafından yapılan ve dünyanın en büyük kesintisiz tavan fresklerinden biri olarak kabul edilen devasa fresktir. 4 kıtayı simgeleyen bu eser 18. yüzyılın dünyaya bakışını sanatla buluşturuyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında Würzburg Residence de ağır hasar alıyor. Ancak taş tonozlu merdiven salonu çökmeyince Tiepolo'nun bu eşsiz tavan freski mucizevi bir şekilde ayakta kalıyor. Yıllar süren restorasyon çalışmalarının ardından saray eski ihtişamına kavuşuyor ve bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alarak Almanya'nın en değerli tarihi yapılarından biri olmayı sürdürüyor. Burası sarayın en önemli odalarından biri olan İmparatorluk Salonu. Prens Piskoposlar burada imparatorları ve devletin en önemli konuklarını ağırlıyordu. Altın süslemeler, mermer detaylar ve yüksek kubbeyi kaplayan freskler, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun gücünü ve ihtişamını yansıtmak amacıyla tasarlandı. Sarayın en prestijli törenleri de yine bu salonda gerçekleştiriliyordu. Rezidans'in en zarif bölümlerinden biri ise aynalar salonu. Duvarları kaplayan aynalar, altın varak süslemeler ve el işi cam işlemeleri sayesinde salon ışığı her açıdan yansıtarak adeta sonsuz bir mekan hissi oluşturuyor. İkinci Dünya Savaşı'nda tamamen yok olan bu oda eski fotoğraflar ve arşiv belgeleri kullanılarak yıllar süren titiz bir çalışmayla aslına uygun şekilde yeniden inşa edilmiş. Evet, burası da Osmanlı padişahlarının resimlerinin bulunduğu salon. Arkadaşlar şu anda Residence Würzburg gezimizi bitirdik. Çıkışı hemen kilisenin oraya yönlendiriyor. Kilise şu tarafta kalıyor. Biz arkadan geldik. Eğer Residence'e girecekseniz ilk önce Residence'e girebilirsiniz. Sonra zaten kilisenin önünden geçeceksiniz. Oraya da uğramış olursunuz. Hadi biz devam edelim. Sarayın hemen önünde de kocaman bir otopark var. Giriş ücretli. Saatlik olması lazım ücreti. Açıkçası biz aracı buraya bırakmadığımız için bilmiyoruz. Geldiğinizde bakarsınız. Würzburg ilk bakışta sakin bir Alman şehri gibi görünse de ardında 1300 yılı aşkın bir tarih saklıyor. Orta Çağ boyunca Prens Piskoposların yönetiminde şehir, sanatın, mimarinin ve kültürün önemli merkezlerinden biri haline geldi. Ancak bu kadim şehir 16 Mart 1945 gecesi 2. Dünya Savaşı'nın en yıkıcı bombardımanlarından birini yaşadı ve tarihi merkezinin büyük bölümü yok oldu. Savaşın ardından şehir, tarihi kimliğine sadık kalınarak büyük bir özenle yeniden inşa edildi. Bugün Würzburg, geçmişine sahip çıkan ve tarihini yaşatmayı başaran Almanya'nın
en etkileyici şehirlerinden biri olarak ziyaretçilerini karşılıyor. Evet, arkamda görmüş olduğunuz bina Yeni Manastır. Hadi hep beraber içeriği gezelim. Würzburg'un tam kalbinde yükselen Neumünster Kilisesi yalnızca etkileyici mimarisiyle değil, şehrin doğuşuna tanıklık eden geçmişiyle de büyük önem taşıyor. Her şey 689 yılında başlıyor. İrlandalı misyoner Aziz Kilian Hristiyanlığı yaymak için Würzburg'a geliyor. Ancak dönemin dükünü eleştirmesi nedeniyle iki yol arkadaşı Colonnat ve Totnan ile birlikte burada öldürülüyor. Zamanla üçü de Frankonya'nın koruyucu azizleri olarak kabul ediliyor. Bugün gördüğümüz Neumünster Kilisesi ise onların mezarlarının bulunduğu bu kutsal alanın üzerine inşa edildi. Romanesk temeller üzerine yükselen yapı 18. yüzyılda barok tarzda yeniden düzenlenerek bugünkü görkemli görünümüne kavuştu. Belki de Neumünster'i en özel yapan şey yalnızca yüzyıllardır ayakta duran bir kilise olması değil, Würzburg'un tarihini şekillendiren olayların tam merkezinde yer alması. Evet arkadaşlar, şu an Würzburg Katedrali'nin önündeyiz. Hadi hep beraber içeriği gezelim. Würzburg'un en önemli simgelerinden biri olan Würzburg Katedrali yani Aziz Kilian Katedrali yaklaşık 1000 yıldır şehrin kalbinde yükseliyor. İnşasına 1040 yılında başlanan katedral, Almanya'nın en büyük Romanesk kiliselerinden biri olarak kabul ediliyor. Katedral adını 7. yüzyılda Hristiyanlığı yaymak için Würzburg'a gelen ve burada hayatını kaybeden Aziz Kilian'dan alıyor. Onun mirası bugün hala şehrin en önemli manevi sembollerinden biri olarak yaşatılıyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında ağır hasar gören Würzburg Katedrali, tıpkı şehrin diğer tarihi yapıları gibi yıllar süren titiz restorasyon çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırıldı. Bugün ise 1000 yılı aşan geçmişiyle Würzburg'un tarihini ve inancını bir arada yaşatan en etkileyici yapılardan biri olmayı sürdürüyor. Evet arkadaşlar, şimdi de St. Mary Şapeli'ne giriyoruz. Hadi gelin bakalım. Würzburg'un tarihi pazar meydanında yükselen St. Mary Şapeli yalnızca zarif gotik mimarisiyle değil, arkasındaki dramatik hikayeyle de dikkat çekiyor. 1348 yılında Avrupa'yı etkisi altına alan kara veba milyonlarca insanın hayatına mal oldu. Hastalığın nasıl yayıldığı bilinmediği için insanlar bir suçlu arıyordu. Dönemin yaygın önyargıları nedeniyle Yahudi toplulukları haksız yere salgının sorumlusu ilan edildi. Würzburg'da da yüzlerce Yahudi 1349 yılında yaşanan trajik olaylarda hayatını kaybetti ve şehrin Yahudi mahallesi tamamen yok edildi. Yıllar sonra bu mahallenin bulunduğu alana Meryem Ana'ya adanan bir ibadet yeri yapılmasına karar verildi. 1377 yılında temelleri atılan St. Mary Şapeli yaklaşık bir asır süren çalışmaların ardından tamamlandı ve zamanla Würzburg'un en önemli simgelerinden biri haline geldi. Evet arkadaşlar, şu an Marktplatz meydanındayız. Burası yılbaşı zamanları Christmas pazarların kurulduğu alanlar. Kocaman bir meydandan oluşuyor. Bu yanda yeme içme yerleri de var, ayaküstü. Ya da bar taburesine vesaire oturabiliyorsunuz. Hemen bu St. Mary Şapeli de burada. Buranın arka tarafında da mağazalar var. Alışveriş için de o taraflara gidebilirsiniz. Geldiğinizde aklınızda bulunsun. Evet arkadaşlar, Würzburg'da bir sürü çeşme göreceksiniz. Ama dikkat edin, hepsinden su içilmiyor, yani içme suyu değil. Şu işareti görüyorsanız ve biz Google'dan çeviri yaptık, içme suyu yazıyordu. Bunları içebilirsiniz. Şişelerinize doldurabilirsiniz gönül rahatlığıyla, bilginiz olsun. Arkadaşlar meydanda hani sebze meyve satanlar var. Yani şuradan şöyle geliyordum, Niyazi'ye dedim ki inanılmaz bir çilek koktu dedim ve orada domatesler falan var. Geldik burada. Buram buram kokuyor. Yani şu güzelliğe Çok da güzel. bakar mısınız? O kadar organik olduğu da belli ki. Burada ahududular. 500 gramı 3,5 euroymuş.
Evet arkadaşlar, şu an Domstrasse'deyiz. Hemen karşımızda Würzburg Katedrali var. Oradan bu tarafa devam ettiğinizde buradan da ileri devam edeceğiz ve eski Main Köprüsü'ne gideceğiz. Gitmeden de buradan bir İtalyan dondurması alacağız. Dün akşam biz geldiğimizde buradan almıştık ve çok beğendik. Bugün tekrardan alacağız. Evet. Bu sıcaklarda çünkü bize dondurma gerekli. Şu an hava 37 derece. O kadar sıcak bir zamanda gelmişiz ki. Pişiyoruz Yani gezerken çok yoruluyoruz. Sürekli oturuyoruz. Bu kadar sıcakta gelmemek lazımmış ve Almanya'da ilk defa bu sıcağı tadıyoruz biz. Gerçekten çok yorucu. Hadi dondurmamızı alalım. Sicilya limonlusunu aldık. Bayağı ekşi, fresh bir şey. Gelirseniz eğer siz de merak ettiğinizi tadıp ona göre alabilirsiniz. Hadi devam edelim. Eski köprüye giderken hemen arkamızda görmüş olduğunuz bina belediye binası. Bu karşısında da bir tane çeşme var ama etrafında böyle kokteyl bar tarzı işletmeler kurulduğu için şu an çeşmeyi tam göremiyoruz. Geldiğinizde buralar belki daha rahat olur. Fotoğraf çekebilirsiniz çeşmenin orasına. Hadi biz devam edelim. Evet, köprüye giderken sağlı sollu şarap satan yerler var. Alıp böyle ayakta, köprüde insanlar şarap içiyor genelde böyle akşam üstüne doğru. Şu an saat bir tık daha erken. Biz dün akşam geldiğimizde çok fazla kişi vardı köprüde. Şu an daha az, daha sakin görünüyor. Main Nehri'nin iki yakasını birleştiren eski Main Köprüsü yaklaşık 900 yıldır Würzburg'un en önemli simgelerinden biri. İlk köprü 12. yüzyılda ahşap olarak inşa edildi. Ancak sık sık yaşanan seller ve yangınlar nedeniyle yıkılınca 15. yüzyılın sonlarında bugün gördüğümüz taş köprü yapılmaya başlandı. O dönemde bu köprü Main Nehri üzerindeki en önemli geçiş noktalarından biriydi ve Würzburg'un ticaret hayatında büyük rol oynadı. Köprünün üzerinde sıralanan 12 barok heykeli ise 18. yüzyılın başlarında eklendi. Bu heykeller arasında Würzburg'un koruyucu azizi Aziz Kilian, Kutsal Roma İmparatorluğu'nun önemli isimleri ve çeşitli azizler yer alıyor. Bu nedenle köprü yalnızca bir ulaşım yolu değil, aynı zamanda açık havada sergilenen bir tarih galerisi gibi görülüyor. İkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde köprü büyük hasar gördü. Ancak savaşın ardından aslına uygun şekilde yeniden inşa edilerek şehrin en değerli simgelerinden biri olmayı sürdürdü. Bugün eski Main Köprüsü sadece iki yakayı birbirine bağlayan bir köprü değil, yaklaşık 9 asırdır Würzburg'un tarihine tanıklık eden, şehrin geçmişiyle bugünü arasında kurulan en güçlü bağlardan biri olarak ayakta duruyor. Bugün insanlar köprünün üzerinde durup Frankonya'nın meşhur beyaz şarabını yudumlarken gün batımını izliyor. Bu gelenek son yıllarda o kadar popüler hale geldi ki artık sadece tarihi bir köprü değil, Würzburg'un en canlı buluşma noktalarından biri olarak da anılıyor. Beğendin mi aşkım buraları? Çok beğendim ama aşırı sıcak. İnan enerjimiz düştü. Sıcak bizi mahvetti. Vallahi hiç yani Almanya'ya bu kadar Aynen. sıcak olacağını düşünmüyordum. Burası Prag'daki Charles Köprüsü'ne benziyor. Onun daha minimalisti diyebiliriz açıkçası. O daha genişti, daha büyük ve uzundu. Ama çok benziyor. Prag videomuzu izlemeyenler için Evet. de bekleyelim yukarıya. Onu da izlerseniz İzlersiniz. size bir rehber olacaktır. Şimdi otelimize dönerken biraz yorulduk açıkçası. Rathaus durağından tramvaya bineceğiz. Biz 5 numaraya bineceğiz. En yakın giden oydu. Kişi başı bilete de 1,70 euro verdik. Burada tarihi de girdi. Diğer süresiz biletlerde sanırım böyle okutmak gerekiyor. Evet geldi. Haydi biniyoruz. Yine okutayım ben bunu. Haydi.
Evet, şimdi Marienberg Kalesi'ne geldik. Girişte aracımızı otoparka park ettik. 2 tane otopark var. İlk otoparkı geçtik, biz boştu zaten. Daha yukarıda bir tane daha var, oraya park ettik. Ticket alıyorsunuz ve çıkışta da ücreti ödüyorsunuz. Hadi gelin kaleye doğru çıkalım. Main nehrine hakim bu tepenin üzerinde yükselen Marienberg Kalesi yaklaşık 1000 yıldır Würzburg'u izliyor. Ancak buranın hikayesi kalenin inşasından da çok daha eskiye uzanıyor. Arkeolojik bulgular bu tepenin Tunç çağından beri yerleşim gördüğünü gösteriyor. 8. yüzyılda ise burada ilk kilise inşa edildi ve bölge Würzburg'un en önemli dini merkezlerinden biri haline geldi. 11. yüzyılda inşa edilen Marienberg Kalesi, yüzyıllar boyunca Würzburg'u yöneten prens piskoposların ikametgahı oldu. Kalın surları, burçları ve stratejik konumu sayesinde hem şehri koruyan bir savunma kalesi hem de siyasi gücün simgesi olarak kullanıldı. Özellikle 1525 yılındaki Alman Köylü Savaşı sırasında aylarca süren kuşatmaya rağmen ele geçirilememesi kalenin ne kadar sağlam inşa edildiğini gösteriyor. 12. yüzyılda prens piskoposlar yeni ikametgahları olan Würzburg Rezidans'a taşınınca Marienberg Kalesi eski yönetim merkezi olma görevini tamamladı. Bugün ise ziyaretçilerine yalnızca etkileyici bir kale değil, aynı zamanda Main Nehri, üzüm bağları ve Würzburg'un tarihi süliyetiyle Almanya'nın en güzel manzaralarından birini sunuyor. Evet, kalenin içinde insanlar yoga yapıyorlar, etkinlik yapıyorlar. Burada sesler duyduk, geldik. Kadın erkek herkes var bakarsanız. Çok iyi ya. Hemen şurada da eski köprüyü görüyorsunuz. Mükemmel bir manzara. Evet, şu an kalenin içine girdik. Burada bahçeleri normalde gezilebiliyordu. Ama internette gördüğüm kadarıyla geçici olarak kapalı yazıyor. Tadilatta sanırım. Bir de biz geç geldik. Saat 6'da. İçerisinde bir müze var. O da kapanıyor. Gelmek isterseniz ona dikkat edersiniz siz de. Şu an biz burada birazcık gezeceğiz. Şu tarafta hemen bir nehir manzaramız var. Şehri de güzel şekilde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, çok güzel görünüyor burada. Gelirseniz bence mutlaka bir kaleye çıkın. Ama tabii sıcak zamanlarda zorlayabilir. Şu an biz en son buraya arabayla tekrar gelelim dedik. Diğer türlü yürüyerek Biraz bu zor olur. sıcaklarda çok zor olurdu. Ona göre bilginiz olsun. Evet arkadaşlar, bir gezimizin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Evet arkadaşlar, videomuzu beğenmeyi ve aşağıdaki hesaplardan bizleri takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki gezimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Fatih Premium Car Care sundu. Almanya romantik yol rotamızın bir sonraki bölümünde Rothenburg, Dinkelsbühl ve Nördlingen'i gezeceğiz beraber. Bizi takip etmeyi unutmayın.